arkadaşlar. Alexander Usyk, Anthony Joshua maçı iki boksör içinde nasıl geçer demeyeceğim. Anthony Joshua için nasıl geçer? E, Anthony Joshua Tyson Fury ile maç yapsa daha mı iyiydi? Alexander Usyk'te daha mı çok zorlanacak? Kısaca düşüncenizi alalım. Alexander Usyk'i nasıl görüyorsunuz Anthony Joshua karşısında? Süleyman Çakır abi nasılsın? Selam. Biraz önce videolarını izliyordum. Ramirez'le ilgili mi? Bu üçlü çok yakından beni takip ediyor. Bu Erdal İnanlı sevgisi nedir? Bu üçlü de anlayamadım ama fanatik bir üçlü. Amatör videolarını. Selam, biraz önce videolarını izliyordum. Amatör videolarını. Şimdi şöyle arkadaşlar. Volkan Artçı selamlar. Ben de fanatiyim. Tamamdır kardeşim. Aleykümselam. Şimdi şöyle arkadaşlar. Abi nasıl izleyeceğim? Neyi nasıl izleyeceksin? Şimdi şöyle arkadaşlar. Tyson Fury Anthony Joshua maçı vardı. Anthony Joshua için Tyson Fury maçı daha mı zor? Daha güçlü bir rakip, yoksa Alexander Usyk mi? İki rakip arasındaki fark ne? Bence nasıl ki Tyson Fury e, zorlu bir rakip, bence Alexander Usyk de bir o kadar Tyson Fury kadar zorlu bir rakip. Bence Anthony Joshua en zor sınavından bir tanesine çıkacak. Alexander Usyk karşısında ayakları iyi olan bir boksör var. Ters kalp bir boksör var. Kurnaz boks yapan bir boksör var. Usyk daha zor. Aynen. Bence de Usyk vurduğu yeri görebilen, kolay kolay yumruk yemeyen zorlu bir rakip Alexander Usyk. Bence Anthony Joshua'nın bu maçta biraz işi zor, ama bakalım. Anthony Joshua da güçlü vurabilen bir boksör. Bazen de mesela iyi konsantre olduğu zaman maçlarına çok iyi maçlar çıkartıyor. Bakalım Alexander Usyk karşısında aradığını bulabilecek mi? Abi Usyk zor ama ağır siklet şaka değil. Yani Usyk'in şöyle ağır siklete biraz daha şey kaldığını düşünüyorum ben. Küçük kaldığını düşünüyorum ama yine de dövüşüyor yani. Ayakları iyi olduğu için, belleri iyi olduğu için, yumruklara hedef olmadığı için Alexander Usyk yine ağır sikletle iyi işler yapıyor. Hayırlı yayınlar hocam. Teşekkür ederim Muhammed Bazarov. Şimdi Jose Ramirez maçı var. Jose Ramirez. Bu maçı mutlaka izleyin. Bu maç işte benim arkadaşlar, benim aslında istediğim boks bir nevi bu iki boksör, bu işi iyi bilen boksörler. İki boksörü de çok iyi izleyin. İyi maç. Bu maçtan özellikle de boks yapanlar çok iyi şeyler öğrenecektir. Yani boksla ilgili çok iyi teknik, taktik ve mesafeden nasıl yumruk vurulduğunu bu maçta öğreneceksiniz arkadaşlar. Boksta önemli olan yumruğu attığın zaman hedefe ulaşmasıdır. Mesafenin dışında olmak, mesafenin dışında yumruk vurmak, bütün yumruğunuz boşa gider. Rakip çok hafif geri adım attığında, dediğim gibi, yumruğunuzu boşa düşürür. Bu yüzden yumruk mesafesine girdiğinizde yumruk atmanız gerekiyor. Bunu da Jose Taylor çok iyi yapıyor. Maçını izleyin. Maçlarında bunu gerçekten göstertiyor. İki boksör de çok sert. İki boksör de akıllı. Boksu biliyor. Presçi dövüşüyor Ramirez. Aynı şekilde Jose Taylor'ın da ters dürüst dövüşüyor. Aparkatları, kroşeleri çok iyi. Ramirez de presli, dayanıklı bir boksör. Bakalım bu maçta iki boksör neler göreceğiz. Alexander Usyk Anthony Joshua maçında ortada bir maç düşünüyorum.
Yani iki boksör de birbirinden çok fazla kaçacağını zannetmiyorum. Ortada bir maç yapacaklar. Bu maçta da sanki teknik olarak belki esneklik olarak Alexander Usyk biraz da Anthony Joshua'ya göre ringde daha rahat olacak ama güç bakımından sanki bir tık daha Anthony Joshua güçlü vuracaktır. Ama şu var, karşısında vazgeçmeyen, hırçın döşen bir boksör var. Alexander Usyk inatçı bir boksör. Bu yüzden zorlayabilir Anthony Joshua'yı. Anthony Joshua dediğim gibi zor bir maça çıkıyor bence. Bu maça nasıl ki Tyson Fury maçına hazırlanıyor, bu maça da aynı şekilde hazırlanması gerekiyor. Ya Erdal Ustam, yayın çözünürlüğün niye düşük? 140 en düşük izliyorum seni. Yo düşük. Bir saniye. Normalde düşünük değil. Bende çok canlı gözüküyor ama bir saniye. Az ben buradan bakayım bilgisayardan. Bence kendini savunmaya alan Joshua ve güçlü Joshua. Bir saniye bakayım nasıl gözüküyor. Bence kendini savunmaya alan Joshua ama güçte Joshua da. Aynen güçte Joshua bence seninle aynı fikirdeyim. Daha etkili olacaktır bu maçta. Şimdi şu bir gerçek. Tyson Fury Deontay Wilder maçı çok kızıştı. İki boksörün de birbirlerine sözleri, bu maç çok çekişmeli geçecek. Tyson Fury Deontay Wilder maçı. Bir saniye. Sende yine gösteriyor, ben dur bakayım bilgisayar. Bir saniye şimdi bakacağım. Onu sonradan ayarla, bir dahaki sefere. Aynen öyle. Yayının boşuna gitmesin, aynen. Sonradan ayarlarım ben onu ama yani bilmiyorum, her zamanki aynı şekilde. Artık alıştım yayınlara. Canlı yayın açmadan gerçekten yapamıyorum yani. Sanki açmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Bir de alışmışım. Alıştığım şeyleri de çok sık yapmayı severim. Bu yüzden de gerçekten artık büyük maçlar olsun konuşalım. Çünkü büyük maçlar olmayınca doğal olarak kimse de hayırlı akşamlar dostlar. Hayırlı akşamlar. Bugün millet niye yok? Aynen. Yani millet maç olmadığı zaman olmuyor. Fa- Sorun yok. İki kişi olsun, üç kişi olsun, dört kişi olsun fark etmiyor. Yeter ki birileri olsun, konuşalım. İyi akşamlar kardeşim. Birileriyle gelmesi gerekiyordu. Aynen.
Hoş geldin Ramirez Tyler. Bugün millet kendine tatil etmiş. Gerçek şöyle bir şey var ya. Hoş gördük dostum. Bu arkadaşlar nerede ben anlamadım ya. Bunlara ne oldu ya? İnterneti mi var? İnterneti yok. Belki olabilir. İnsanlık halidir. Kimin interneti olmaz veya bir sorunu olur. Hastalıkla uğraşır yani ama herhalde herkesinki aynı anda olmaz. Zaman zaman olur. Ha bu arada bir haber var. GG Golovkin senin meşhur hayranının Cermal Carlo'yla maçı olabilir. Bugün Dizon'da haberi çıktı. Büyük bir ihtimal gelecek günlerde Cermal Carlo'yla Gennady Golovkin'in maçı olabilir. Bu da Gennady Golovkin hayranlar için önemli bir haber. 10 numara maç olur. Aynen. German Carlo, Gennady Golovkin. GG Golovkin senin yorumun nedir buna? Söyle bakalım. Evet haberleri duydum ama Golovkin Japon boksörle Haziran'da oynuyordu. Alır. Gennady Golovkin mi alır? Arkadaşlar bazen acaba imzalar atılmıştı. İsmi unuttum şimdi. Golovkin alır. Golovkin aslında Japon alır ya diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Golovkin aslında Japon alır ya diyor. Yorgun. Mental olarak, fiziksel olarak çok yorgun. Golovkin'in biraz bir dinlenmesi lazım yani. Rahat bir dinlenmesi lazım. Sonradan Golovkin kendine geldikten sonra nasıl söyleyeyim antrenmanlara başlasa çoğu kişinin canını yakar. Ama fiziksel olarak da Golovkin yorgun. Ben onu böyle görüyorum. Normalde Golovkin gerçekten hem çok dayanıklı hem pres boksu yapıyor. Golovkin bence çoğu boksörü zorlayacak boksörlerden bir tanesi. Keşke biraz daha yaşı genç olsaydı çoğuna kök söktürecektir ringde. Benim görüşüm bu şekilde. Gennady Golovkin ile ilgili. Golovkin devamlı atak yapan bir boksör. Tabi tabi muazzam bir delici. Şimdi arkadaşlar boksta şöyle bir şey var. Yani pres dövüşen bir boksör düşünün. Selamünaleyküm ben geldim. Nasılsın arkadaşlar? Bu maç ne zaman olacak? Bu maç yakın bir tarihte olacak. Temmuz gibi olacak. Benim bildiğim Temmuz gibi olacak. Dur bir bakayım. Tarihte var zaten burada. Bu maç yakın bir tarihte olacak. Ama işte burada neyse şimdi aradığımız zaman bir şey var. Erdoğan senin yankı yapıyor. Tekrarlanıyor. Şimdi yapıyor mu? Şimdi yapmaması lazım. Yok. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar
Boksta aslında şöyle bir şey var. Mesela birçok boksör izliyor. Canelo Alvarez'inden tut, Anthony Joshua, Tyson Fury. Aslında boksta önemli olan bir tık da akıllı, zeki olanlar maç kazanıyor. Burada da şöyle mesela rakibinle karşı karşıya geldiğinde ikiniz aynı pozisyondasınız. Örnek vereyim, özellikle de Canelo Alvarez karşısında boksörlerin bu kadar çok zorlanmasına ben hiç anlam veremedim. Yani bak, tamam, güçlü bir boksör rakibini kırıyor. Canelo Alvarez ile ilgili şunu söyleyeyim. Canelo Alvarez'in özellikle de e, bazı yaptığı şeyler var ama bunları fark etmek gerçekten, herkes bunu fark edemez. Ben size bunu daha sonra söyleyeceğim. Onun yaptığı o akıl dolu yaptığı rakibin o gollarını nasıl düşürdüğünü ben size söyleyeceğim. Bir video yapacağım. Şimdi arkadaşlar, eğer ki mesela e, Joshua Tyler maçını iyi izleyin. Özellikle de geçmiş maçını izleyin Tyler'ın. Ya nasıl aparkat kroşe vurduğuna bakın. Bence aparkatlarını, kroşelerini çok iyi vuruyor. Mesafeyi çok iyi ayarlıyor. Avni'nin maçı var mı? Avni'nin maçıyla ilgili bir bilgim yok ama Haziran'da olacak diyenler var. Haziran'da bu maç olacak diyenler var. Bakalım. Abi bence maçında kavga çıkar. Abi Avni Yıldırım. Şimdi arkadaşlar, ben şunu söyleyeyim. Anthony Joshua kesinlikle bu Usyk'i küçümsememesi gerekiyor. Usyk'i çok iyi çözmesi gerekiyor. Anthony Joshua'nın bir özelliği de Usyk ters kart. Ters kartlara da sağ direğini çok vurman gerekiyor. Çünkü güçlü yumruğu çok etkili vurman gerekiyor. Anthony Joshua da sağ direkten iyi vurabilen bir boksör. Sağ parkatını, sağ kroşesini iyi vuruyor. Bu yüzden de bu maçta Usyk'i Usyk'in önünü kesmesi gerekiyor. Mutlaka onu dövüşmeye, yani onunla mücadeleye zorlaması gerekiyor. Yoksa Usyk kaçarı kovalarsa olmaz. Ortada bir maça zorlaması gerekiyor Alexander Usyk'i. Bu maç, dediğim gibi, nasıl ki Alexander Usyk için zor geçecek, Anthony Joshua için de zor bir maç. Bu maça her iki boksör de Tyson Fury maçına nasıl hazırlanıyorsa Anthony Joshua aynı o şekilde hazırlanması gerekiyor. Hatta bir tık daha üzerine koyması gerekiyor bence. Boks boks kaderlerine giriyor. İngilizce çıkıyor. O yüzden Google'den şey bulamıyorum. Neyi bulamıyorsun? E, boks kaderlerine giriyor. İngilizce çıkıyor ya, o yüzden haberlerine giriyor. İngilizce çıkıyor. O yüzden Google'dan bir şey bulamıyorum. Onu şey yapabiliyorsun. Türkçe'ye çevirebiliyorsun. Türkçe'ye çevir, öyle oku. Haberlere giriyorum diyorsan biraz yanlış yazmışsın herhalde. Arkadaşlar, boksla ilgili abi Joshua bir sağ koşmuş alsa rakip pert. Joshua'nın şu şekilde. Joshua'nın yumrukları güçlü.
Joshua güçlü vuruyor ama şu bir gerçek var. Eğer ki yumruğu karşısındaki boksöre tutturabilirse o zaman iyi ama tutturamadığın zaman senin gücün boşa gidiyor. Alexander Usyk de bu yumrukları yiyecek bir boksör değil. Pardon abi yanlış yazdım. Haberlerini, boks haberleri İngilizceye çıkıyor. İşte diyorum ya onu Türkçe'ye çevirebiliyorsun. Türkçe'ye çevir. Yani aşağı indirdiğinde Türkçe'ye çevir. O şekilde oku. Yavaş yavaş gelmeye başladılar bak. Demek ki geç olacak. 12'de açsam daha iyi olacak bence. Hocam yani heyecan verici maçlar ne zaman? Şimdi heyecan verici maçlar ne zaman biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Heyecan verici maçlar yarın var. Yarın var. Yarın cumartesi gözüküyor ama pazar günü 4 gibi başlar. Bu maç çok heyecan verici. Tyler Ramirez maçı bence çok heyecan verici. Çünkü 5 tane ünvan var ringde olacak. Kemerler ringde olacak. Bol yumruklu maç olacak. İki boksör de sert. Yenilgisiz iki boksör. Knockoutçı iki boksör. Benim zaten onunla ilgili haber yaptım. Nereden izleyeceksiniz? Maçla ilgili gerçekten bu maçı kaçırmayın. Bu maçta ben boksla ilgili dediğim gibi her şeyi görebilirsiniz boks adına. Bu maç iyi maç olacak. Heyecanlı maç olacak. Zevk verecek bu maç. Knockout 12 roundluk bir maç. Bu maçta knockout beklemiyorum ama olursa da sürpriz olur benim için. Çünkü ikisi de güçlü, ikisi de dayanıklı. Enerjisi çok yüksek. Boks severler çok iyi bir maç izleyecek. Bundan sonra kim var? Devin Haney Liniers maçı var. Bunun da aynı şekilde enerjisi yüksek. Gamboa'nın maçı var. Tyson Gamboa'nın maçı var. Alexander Usyk'in kim? Bir saniye. Joshua yer adam aynen. Yani birçok maç var. Floyd Mayweather'ın maçı var. Logan Paul'la sonrasında iyi maçlar var ama Haziran'da bu maçlar. Onun öncesinde sadece Liniers maçı var. Haney maçı var. Haney maçı var. Bu Ramirez'de Haney maçı heyecan verici. Gervonta Davis maçı da var aynen. O Haziran'da ona daha var. Yok. Gervonta Davis'in maçı da var. Bu hafta değil. Bir saniye. Bu hafta değil. Gervonta Davis'in maçı bu hafta değil. Merhaba herkese. Barbaros hoş geldin. Abim geceniz güzel olsun. Ata Akdoğan sağ ol kardeşim benim. Gervonta ağır siklette olsa müthiş olurdu. Aynen öyle. Yani Gervonta ağır siklette olsa aparkatları, kroşeleri çok etkili, çok iyi mesafeyi. Haziran'ın 26'sında. Ben sana dedim. Haziran'ın 26'sında Gervonta Davis Mario Borussia maçı. Mario Borussia maçı Haziran'ın 26'sında.
Bu hafta değil. Bu hafta Devin Haney Liniers maçı var. Dediğim gibi yarın sabaha karşı da yani pazar sabaha 4 gibi de büyük bir ihtimal 4 gibi olur. Cumartesi diyorlar ama pazar sabahına yansıyor. Ramirez Tyler maçı önemli maç. Bu maçı dediğim gibi kaçırmayın. Güzel bir maç izleyeceksiniz. Nasılsınız hocam ve arkadaşlar? Umarım herkes iyidir. Teşekkür ederiz Barbaros'a. Herkes çok iyi. Her şey yolunda. Bir tek sene eksiktin. Sen de geldin. Sefalar getirdin. Demek ki 23-17 saat ben bundan sonra yayını 11 gibi açayım. Daha iyi. Bu saat insanlar için müsait oluyor herhalde. Kervan Pakman'ın yaptıklarını yapabilir mi? Boy, fizik. Gervanto yetenekli bir boksör. Yani Gervanto yetenekli bir boksör. Manny Pacquiao da yetenekli bir boksör. Zaten Gervonta Davis Mike Tyson'ı örnek alıyor. Mike Tyson'ın boksunu örnek alıyor. Biraz da Floyd'unkini ikisini karıştırmış. Akıllı, zeki, güçlü de vuruyor. Tabii Santa Cruz maçında Santa Cruz sürpriz bir yumruk aldı. Sürpriz bir yumruk almasaydı Santa Cruz'da maçı çok iyi götürüyordu. Bence Santa Cruz'da çok iyi boksör. Wilder Fury maçı kesin arkadaşlar. Yani %80-90 Wilder Fury maçı yani bu maç gerçekleşecek. Hani bu maçın dönüşü yok. Büyük bir ihtimalle dediğim gibi %80-90'da Alexander Usyk Anthony Joshua maçı da gerçekleşecek. Çünkü zorunlu rakip Alexander Usyk bu maçı Anthony Joshua yapacak. Zaten Eddie önünde açıkladı. Yani Alexander Usyk'le bu maçı yapacağız dedi. Çünkü B planında o var. Yani bu maç olmazsa Tyson Fury büyük bir ihtimalle olmayacak. Tyson Fury vazgeçmiyor. Fury tekrar ezecek hocam. Bence şunu söyleyeyim. Yani ben Deontay Wilder'da ya bazı şeyleri görmek istiyorum işin açıkçası. Yani neyi görmek istiyorum? Özellikle de Deontay Wilder'ın ben bu gardını yukarıda görmediğim sürece ondan hiçbir zaman umutlu değilim. Yani tamam bu zamana kadar maçlar almıştır, iyi boksördür, iddiam yok. Ama burada gard olmaz. Ne olursa olsun ağır siklet dövüşüyorsan burada gard olmaz. Ha burada gardını aldığın zaman Fury boksör falan değil. Usyk Joshua'yı bozguna uğratacak. Joshua adam hastanelik eder. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi burada gardını aldığın zaman Tyson Fury gibi olacaksın. Bellerin, ayakların iyi olacak. Yani Tyson Fury belleri, ayakları çok iyi. Mesela kafasıyla kaçıyor. Yani bu şekilde olacaksın ki yani nasıl söyleyeyim ne derler ona bir şeyler yapacaksın. Dur şu yorumu. Erdal hocam 20 yaşında boksa başlamış adamdan ne kadar teknik olmasını bekliyorsun ki Wilder yani aynen güzel bir yorum ama şu bir gerçek var. Ee, Bekliyorsun ki Wilder o yaşlarda başlamış pek bir şey beklememek lazım. Fury 5 yaşında bir beri boksör. Aynen doğru güzel yorum Barbaros'a. Yalnız şu var yani şunu söyleyeyim sana Barbarossa. Mesela sen ki düşün tamam boksa ne derler 20 yaşında başladın. 20 yaşında başladın. Senin şimdi gardın buradayken ya bunu buraya almak çok zor değil mi? Mesela benim en çok beğendiğim boksörlerden bir tanesi gardını yüksek tutan Anthony Joshua, Canelo Alvarez. Hep burada. Yani burada olmaz arkadaşlar. Yani ne olursa olsun bak hangi boksör olursa olsun. Burada olduğu zaman tamam burada da olabilir. Hani burada genelde özgüvenli boksörler, tecrübeli boksörler aşağıda tutar. Veya daha aşağıda da tutabilir. Ama şu bir gerçek. Bunu tutarken reflekslerin çok iyi olması lazım. Bellerin çok iyi olması lazım. Esnek olman lazım ki bunlara örnek vereyim.
yumruk yememek için. Ama şimdi hem esnek değilsin hem ellerin aşağıda. Yani doğal olarak sen diyorsun ki bana yumruk vur. Ben yerim. Burada olursa kardeşim yumruğu yersin. Ama burada olduğu zaman kardeşim burada olduğu zaman yani sana nereden yumruk gelirse gelsin, aşağıdan da gelse, yukarıdan da gelse kapatırsın. Yani dediğim gibi Povetkin maçı ne zaman? Bir saniye ondan geleceğim. Şimdi örnek vereyim. Ben birçok boksörleri görüyorum. Mesela yani ben boks yaptığım dönemde, maç yaptığım dönemlerde kendi hatalarımdan da ders alıyorum. Kendi yaptığım yanlışlardan da ve diğer boksörlerin de artık bir antrenör olarak bu işin içinden gelen birisi olarak yani çok hatalar var. Çok fazla. Örnek vereyim. Erdal hocam sen de genç yaşta başlamışsın. Şimdi 20 yaşına başlayan adam seninle dans edebilir. Edemez. Doğru. Bunda haklısın. Doğru. Ama dediğim gibi yani en azından kendini geliştirmeye gidebilir. Demiyorum örnek vereyim benim gibi dans etsin Tyson Fury. Ama bu elin buradayken bunu yukarı alabilirsin. Bu Barbarossa bence çok zor değil. Yani bunu şuradayken şurada tutabilirsin. Mesela bak bunu söylememin sebebi ne? Bunu söylememin sebebi ne? Şimdi burada tuttuğun zaman bir de omuzu ta yukarı çekiyorsun yumruk atarken bir de zaten Deontay Wilder yumruk atacağını çok belli ediyor. Yani rakibine çok göstere göstere yumruk atıyor ama bir Tyson Fury o şekilde değil. Tyson Fury bir anda atıyor. Yani ne zaman yumruk atacağını anlamıyorsun. Yani bir anda çıkartıyor iki yumruğunu. Mesela Tyson Fury'nin en önemli yumruklarından bir tanesi sol aparkat yatarak kolunun üzerinden sağ kroşe vuruyor. Ve rakiplerine bunu çoğu kez de bundan iyi sonuçlar alıyor. Demek istediğim şu şekilde. Yani bunu buradan buraya kaldırmak bence boksa geç de başlasan, yeni de başlasan zor olmaması gerek. Tamam kardeşim bana tokar görüşürüz. Kardeşim ben bu yaş muhabbetine pek katılmıyorum. Kaç yaşında olursan ol sen de bitiyor kendini gelin. Ha yani demek istediğim Akdoğan şu yani e, bu yumruk mesela örnek vereyim şöyle düşün. Kazakları, Özbekleri hepsine bak veya Kübalıları. Yani yumruğunu burada tutarlar. Gardını hep yukarıda tutarlar. Boksu çok iyi bilirler. Ayakları çok iyi. Aynen öyle. Muhammed Bazar. Yani demek istediğim şu şekilde. Boksta guard önemli. Yani savunma önemli. Defans çok önemli. Canelo Alvarez bak birçok maç yapıyor. Özgüveni de yerinde. Canelo Alvarez neden hep rakipleri karşısında gardı yukarıda? Aşağıda değil. Yani yeri geldi o da indiriyor. Ama ne yapıyor? Tam kaçacağı zaman indiriyor. Yani bellerini oynatıyor. Yani her şeyi yerine göre ama sürekli burada tuttuğun zaman yumruğa çok davetiye çıkartıyorsun. Bu yüzden de nasıl söyleyeyim zor anlar yaşar. Yani ben yine söylüyorum. Eğer ki Tyson Fury karşısında Deontay Wilder bir yenilgi alırsa bu yüzden alır. Onu bekleyerek alır. Onu beklemediği sürece Tyson Fury'yi yenecek kapasitede bir boksör Deontay Wilder. Ama beklediği sürece, ayaklar oynamadığı sürece, ona göstere göstere yumruk attığı sürece zaten o yumruk atacağını belli ediyor. Tyson Fury bunu anladığında da kaçıyor zaten. Bu yüzden arkadaşlar Kübalı boksörlerden mesela Kübalı boksörlerin yumruğunu yemeyen bir boksör yoktur kolay kolay. Çünkü neden? Hem çok hızlı atarlar hem de belli etmezler. Yumruğu nasıl hızlı atarlar? Yumruğu örnek vereyim. Buradan sana şamar gibi atarlar. Buradan şey gibi düşünün. Mesela e, yayı çekmiş bir kuş lastiği düşünün. Taş var. Çekmiş fırlattığını düşünün aynı anda. Yani Kübalı boksörler de öyle. Belki bu kolunu geri çekmiyorlar ama buradan öyle bir savuruyorlar ki yani çap diye vuruyor yumruğun nereden geldiğini anlamıyorsun. O kadar hızlı. Onu çıkartıyor. Aynı mesela Muhammed Ali Clay. Muhammed Ali Clay yumruklarına bak. Hiç geri çekmez. Muhammed Ali Clay olduğu yerden gönderir yumruğu. Yani boksta önemli olan dediğim gibi hız, guard, savunma çok önemli. Attın yemeyeceksin. Attığın zaman örnek vereyim.
Bir saniye. Hocam bu arada gene de Boks Federasyonu itiraz bildirdi. Canelo ile maç istiyor. İnşallah olur. Karşı tarafa sinyal vermemek lazım değil mi hocam? Aynen Barbarossa. Bak sen de boksu biliyorsun. Boksun ne olduğunu biliyorsun. Senin bir defa rakibin senin ayak hareketlerinden, senin vücut hareketinden senin geleceğini zaten anlar. Boksta arkadaşlar, boksta birçok şey var. Küçük ama önemli şeyler. Boksta şimdi canın yandı, yumruğu aldın. Sen canının yandığını rakibine hissettirirsen, bunu göstertirsen rakibini daha çok coşturacaksın. Örnek vereyim, bunu hangi maçta gördük? 8. roundda Canelo Alvarez Billy Joe Saunders maçında gördük. Nasıl ki Billy Joe Saunders canının yandığını Canelo Alvarez'e hissettirdi. Nasıl Canelo Alvarez ellerini açtı. Taraftarlar ellerini kaldırdı. Onun canının yandığını gördü. Billy Joe Saunders ona hissettirdi. Ama Billy Joe Saunders ona hissettirmeseydi biraz da ayaklarını hızlı kullansaydı, çok fazla oynasaydı, vücut fentleri yapsaydı, Canelo Alvarez'i yaklaştırmasaydı belki Canelo Alvarez o kadar üzerine gidemeyecekti. Ama dediğim gibi Canelo Alvarez'in en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Bunu her boksör üzerinde olması lazım. Yani rakip için bu çok önemli. Neden? Ben şimdi rakibimin canının yandığını anlamam benim iyi boksör olduğum anlamına gelir. Rakibimin nasıl söyleyeyim hangi yumruğu daha çok yediğini anlamam, nereden daha çok örnek vereyim yumruk alıyor veya nereden daha iyi vuruyorum bunu anlamam benim için önemli. Ama rakip için de önemli olan şu. Yani bu buradan bana yumruk vuruyor. Buradan çok yumruk almıyor. O orayı kapatıyorsa o da akıllı boksördür. Yani benim gözümce rakibine canının yandığını hissettirmeyeceksin. Rakibine yorulduğunu hissettirmeyeceksin. Bunu nasıl yapacaksın? Zaten rakibin sana gözlerin içine bakacak. Bunu da en iyi yapanlardan bir tanesi Canelo Alvarez. Rakibinin direkt gözlerin içine bakıyor. Onu bütünüyle görüyor. Yani onun o an canının yandığını nasıl söyleyeyim o an acı çektiğini görüyor. Psikolojisinin dağıldığını görüyor ve pres yapmaya başlıyor. Yani boksta bu da önemli. Yorumları bir okuyayım. Karşı tarafa sinyal vermek. Muhammed Bazarov 3 maç geliyor hocam. Üçüncü maç geliyor hocam. Artık kalori kaçacak yer kalmadı. İnşallah Muhammed Bazarov inşallah üçüncü maç olur. Bence daha iyi olur. Barbaro üçüncü maç zaten olması lazım. Yani bence de olması lazım. O maç bir üçüncü maçı hak ediyor. Barbarossa Erdal hocam vücut vuruşları hakkında yorum yapar mısın biraz? Genelde insanlar hep kafaya çalışma taraftarları. Ben vücuda vuruşların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle ben şunu söyleyeyim. Alta vurmak zorundasın. Alta vurmak zorundasın. Neden vurmak zorundasın alta? Çünkü rakibin örnek vereyim sola attığın zaman alta vurduğun zaman örnek vereyim yumulduğu zaman üstte çok rahat puan alabilirsin. Anladın mı? Bu yüzden sürekli üstte vursan sürekli rakibin elini burada tutacak vuramazsın. Alta ufak da olsa yani sert olmasa bile fen tarzı bir yumruk vurup üstte sürekli bunu denemen gerekiyor. Çünkü alta sürekli rakibi yani aldatman gerekiyor. Vurduğunu hissettirmen gerekiyor. Alta vuracağın anlaması gerekiyor. Dediğim gibi hep yukarı olmaz. Hep yukarı olduğu zaman gardını yukarıda tutur. Bu sefer puan alamazsın. Arada fen yumruklar da olsa vurman lazım alta. Joshua güçlü, çok güçlü fakat kendisine yapılan ataklarda paniğe kapılmakta. Maçta hemen okuyamıyor. Usyk maç içinde A, B, C, D, E, F planı olan ayaklarını iyi kullanan ters kart ve başı hareket. Aynen öyle. Yani doğru. Güzel yorum yani. Güzel tespit. Gene de Golovkin'le. Canelo Alvarez 3. maç. Şimdi arkadaşlar Canelo Alvarez'in bir özelliğini daha söyleyeyim. Ama bunu sonra söyleyeyim. Ben yarın video çekeceğim. Yarınki çektiğim videoda söyleyeyim. Canelo Alvarez
çok akıllı boks yapıyor. Rakibini gücüyle kırıyor. Rakibini bir şekilde düşürüyor. Bunu beceriyor. Yani hani rakibin önce bir gücünü hissettiriyor, o sertliği. Şimdi rakip de şunu düşünüyor. Ben bundan alta bu kadar sert aldım. Örnek vereyim. Ters bir yumruğa düşersem, yumruğun önüne düşersem nasıl olur? Ama bazı her boksör için bu geçerli değil. Gennady Golovkin için bu geçerli değil. Gennady Golovkin yumruk yedikçe daha çok üzerine gidiyor. Daha çok üzerine gidiyor. Çünkü genelde Kazak, Özbek boksörler dayanıklıdır. Kübalı boksörler de bazen ama Kübalıların çenesi zayıf oluyor. Kübalı boksörlerin bir şeyi varsa Kübalı boksörlere kesinlikle psikolojik baskıyı onların üzerinde hakim kılamazsınız. Genelde onlar bunu çok iyi yapıyor. Ringde Kübalı boksörlerin rahat olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de ayaklara çok çalışması. Kübalı boksörleri ringde özgüvenli yapan bu. Şimdi GG Canelo kadar body shotları iyi yapan yok. Hadi diyor. Aynen öyle GG. Ben boksör olsam Canelo ile maç yapmak istemezdim valla. Ne yalan söyleyeyim, adam tehlikeli. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Barbarossa? Ben boksör olsam Canelo Alvarez'le maç yapmak isterdim. Hem de en çok sevdiğim rakiplerden bir tanesi Canelo Alvarez gibi boksörler. İster inan ister inanma. Onun kilosunda olup onunla e, maç yapmak isterdim. Hem de çok güzel maç yapılır Canelo Alvarez. Ama dediğim gibi Canelo Alvarez'le maç yapan aynı onun gibi dayanıklı olacak. Yani yumruğa dayanıklı olacak. Vücut olarak dayanıklı olacak. Olmadığı zaman onunla maç yapamazsın. Aslında bak beni dediği dersiniz. Canelo Alvarez zor bir boksör değil. Yani dövülmeyecek bir boksör değil. Ama şu bir gerçek. Yani şunu söyleyeyim. Canelo Alvarez'i yenmek için akıllı dövüşmen gerekiyor. Yani çok akıllı. Yani Canelo Alvarez'in yumrukları karşısında kırılmaman gerekiyor. Bu kırıldığın zaman Canelo Alvarez'i zaten yenemezsin. Örnek vereyim düşün. Canelo Alvarez. E, Canelo Alvarez ne yapıyor? Şimdi tutuyor sol aparkatını. Bak şimdi. Sol aparkatını aşağı vuruyor. Açık da vuruyor. Buradan açarak vuruyor. Mesela Avni'ye de vurdu. Billy Joe Saunders'a da vurdu. Örnek vereyim. Canelo Alvarez bunu açık vurduğu zaman buradan yumruğu çıkar çıkmaz iyi takip etse bir boksör pat yukarı çıksa mesela o aşağı tam böyle açık atar atma çok hızlı çap diye vursa bu sefer Canelo Alvarez'in o yumruğu bile vurmayacak. Yani devam ettirmeyecek o yumruğu. Veya örnek vereyim. Canelo Alvarez alta aparkatı vurdu. Üste vursa. Mesela sağdan vurdu. Üste vursa. Yani Canelo Alvarez'in dediğim gibi önce bir iyi bir şekilde Canelo Alvarez'i izleyip sonra onu çok rahat yenebilir boksör. Mesela bunu Erislan'da Ilara maçı. Rahattı yani. Erislan'da Ilara çok rahattı o maçta mesela. Örnek vereyim. Floyd çok rahattı. Yani yenilmeyecek bir boksör değil. Ama şu bir gerçek var. Canelo Alvarez rakiplerini gücüyle kırıyor. Yani onlara bir korku salıyor. Onlar da şey yapıyor. Örnek vereyim. Nasıl söyleyeyim? Hemen bir panik havasına kapılıyor mesela. Kapılmasa, rahat dövse. Mesela şunu söyleyeyim. Billy Joe Saunders, Canelo Alvarez maç ortadaydı. Yani iki boksörden birinin çok üstünlüğü yoktu. Doğrusunu söyleyeyim. Yani puan olarak da zaten birbirlerine yakınlardı. Gittikçe de şu da bir gerçekti yani. Billy Joe Saunders daha iyi maç yapmaya başlamıştı. Billy Joe Saunders'ın çok hataları vardı. İlk iki round hani çok tutuk dövüşmesi, Billy Joe Saunders tecrübesinde bir boksörün olimpiyat görmüş. Örnek vereyim. Dünya arenalarında çıkmış bir boksörün ilk iki round o kadar tutuk dövüşmesi beni gerçekten biraz şaşırttı. Hocam Canelo adamın orbital kemiği 4 yerinden kırdı. Bu normal mi sence? Bu kuvvet sonuçta sen de yıllarını vermişsin. Boksa bu güç normal mi? Yani güç normal. O şekilde vurulur. Vurulmaz değil yani. Benim de kaburgam kırık. Benim de kaburgam kırık. Yanlış yere de kaynadı. Bir gün göstertirim ben bunu size.
Şimdi şöyle arkadaşlar. Emin olun Canelo Alvarez'den çok çok güçlü vuran daha güçlü vuran boksörler de var. Yani bir tek Canelo Alvarez güçlü vurmuyor. Bu zamana kadar dünyada bir sürü boksör izledik. Hepsi birbirinden güçlü. Canelo Alvarez'den de daha güçlü vuran boksörler var. Buna emin olun. Yani yok değil. Ama şu anda Canelo Alvarez gözüküyor böyle güçlü, sert vuran. Ne zaman ki Canelo Alvarez bir yenilgi aldığında veya peşinden bir yenilgi aldığında emin olun kimse Canelo Alvarez'le konuşmayacak. Boks bu şekildedir arkadaşlar. Çünkü boksta bir maç kaybettiğinde direkt düşersin. Mesela Gennady Golovkin şu şekilde düşünün. Gennady Golovkin Canelo Alvarez ilk maç berabere de ikinci maçı alsaydı belki Canelo Alvarez'i çok fazla daha konuşmayacaktık. Gennady Golovkin'i konuşacaktık. Dediğim gibi Canelo Alvarez GG ilk maç berabere kaldı. İkinci maç yendiği için şu an bak Canelo Alvarez'i konuşuyoruz. Ve Billy Joe Saunders maçında Billy Joe Saunders yenseydi dünya şu anda Billy Joe Saunders'ı konuşacaktı. Boks böyle bir spor. Şu anki Canelo'yu yenmek kolay değil abi. Oyun kontrolü çok iyi. İstediği gibi kontrol ediyor. Aynen şu anki Canelo'yu yenmek dediğin gibi psikolojik ve mental olarak çok rahat. Kafa olarak çok rahat. Özgüveni çok yerinde. Etrafındaki hayran kitlesini de destek alarak ringde daha fazla güçleniyor. Daha fazla gücüne güç katıyor. Bu da onun ringde yürümesini gösteriyor. Yani hedefe giden yolda emin adımlarla yürümesi için onu arkasından tikleyen bir hayran kitlesi var. Yürü diyen bir hayran kitlesi var. Bunu da doğrusunu söylemek gerekirse hak eden bir boksör. Yani istese boksu bırakır. Daha rahat bir hayat yaşar ama adam hala dövüşüyor. Boksu seviyor. Boksu bırakamıyor. Ve hala en güçlülerle dövüşüyor. En iyilerle dövüşüyor. Bence takdir edilecek bir boksör. Barbaros. Hocam ben sokakta kavga ettiğimde tam 3 kere kendi elim kırıldı. 2 defa birinin burnunu kırdım. Diğerinde elmacık kemiğini ama gene de hep kendi elim sakatlanıyor. Kemik kırmak zor iş. 100 kiloyum. 100 kilosun Barbarossa. Oo. Şimdi Barbarossa sen şöyle yani sen bir spor yapıyor mu yani boks salonuna gidiyor musun? Valla Usyk mi alır, Anthony Joshua mı alır? O gün kim günündeyse o maçı o alır. Kim dersine iyi çalışırsa Zamaşeri o maçı o alır. Ha, yaptım hocam. Türkiye'de derecen var mı Barbarossa? Madalya, şampiyonluk bir şey var mı? Ha, salonlar arası sparringler. Anladım. Abi ne zaman geliyorsun sen Kanarlo diyorsun. Ne diyorsun kafalar anlamadım. Yeniden bir yazsana. Bir zahmet. Abi sen hiç kafaları görmüyorsun. Abi canlıya ne zaman geliyorum? Kanallo konuşuyor. Adam kendisini konuşturuyor helal. Abi canlıya ne zaman geliyor? Kanallo. Anlam- Abi canlıya ne zaman geliyor? Kanallo konuşuyoruz. Adam kendisi konuşturuyor helal. Şey aynen. Ha, tamam pardon. Kafalar yani orada bir ne demek istediğini. Aynen yani sürekli konu kanala sapıyor yani. Anthony Joshua Usyk konuşacağımız yere Canelo'yu konuşuyoruz.
Yani Gennady Golovkin geliyor. Yani sürekli bunlar geliyor. Çünkü burada şöyle GG hayranı var. GG hayranları var. Canelo hayranları var. Ama yine bir yerden konu buraya sapıyor. Nereden geliyor ben de bilmiyorum. Çünkü bir şeyden örnek veriyoruz. Neyden örnek veriyoruz? Örnek vereyim, gardını kim yüksekte tutuyor diyoruz. İşte Canelo Alvarez, işte Anthony Joshua. Oradan yine Canelo'nun konusuna giriyoruz. Bir şekilde yürüyor burada da. Anthony Joshua'yı ben gerçekten Alexander Usyk maçında çok merak ediyorum. Yani Anthony Joshua Alexander Usyk'te bakalım istediği boksu yapabilecek mi? Andy Ruiz gibi bir sürprizle karşılaşabilir. Bu yüzden çok dikkat etmesi lazım Anthony Joshua'nın. Canelo 30 yaşında. Canelo 30 yaşında, 30 yaşında gencecik adam ama efsaneleşti resmen. Konuşmamak olmaz vallahi. Abi Wilder Fury'yi 3. maç yenebilir mi sence? Bence iyi çalışsa yenebilir. Bak şimdi dur. Hemen yorum yapayım. Canelo 30 yaşında gencecik adam ama efsaneleşti resmen. Konuşmamak olmaz vallahi. Aynen, yani gerçekten adam boksun hakkını veriyor. Doğruyu söylemek gerekirse yani boksun hakkını veriyor. İnsanlara hani konuşmasıyla, hareketleriyle hem boksu sevdiriyor hem de ringde özgüveni yerinde. Kafalar abi, Wilder Fury 3. maç yenebilir mi sence? Bence iyi çalışır. Ben sana her zaman diyorum kafalar. Ben bir boksörde bir ışık görmem lazım. O ışığı görmediğim zaman kim olursa olsun, dünyanın en iyi boksörü olursa olsun, en güçlü kim olursa olsun, ben onda o ışığı görmeden ona şunu diyemem. Örnek vereyim. 50 yerden bana işte desinler ki sana para bu nasıl desinler. Ben ona eğer onda bir eksiklik görüyorsam sende bu eksiklik yok, sen iyisin deme şansım yok. Ben yine söylüyorum. Ne zaman ki Deontay Wilder Küba tarzı, Özbek tarzı, Kazak tarzı boks buna çok yakın. Çok iyi boksör. Fizik olarak çok iyi. Boks adına Deontay Wilder'e her şey var. Yok yok. Ama biraz daha dediğim gibi böyle çok yumruklara uzun yumruklar atarken de hem uzun yumrukları çok iyi atmasını gerekiyor. Hem de yakından da kısa da vurması gerekiyor bazen. Mesela yakına girdiğinde e, Tyson Fury ile aparkatları çok iyi vurması gerekiyor mesela. Aparkat, kroşeleri kısa çok iyi vurması gerekiyor ona, alta, üste. Yani yakından da vurması gerekiyor. Yani hep uzaktan değil. Mesela yakına girdiğinde gardını yukarıda tutup aparkatları, kroşeleri içten çok iyi vurması gerekiyor ki farklı bir stille ringe çıkıp Tyson Fury'nin beklediğinin dışında bir Deontay Wilder ringde görürse o da panikleyecektir. Ama beklediği bir Tyson Fury, Deontay Wilder her zamanki gibi, tamam ben zaten bunun nasıl olacağını biliyorum. İşte biraz yoracağım bunu, 6-7. round güreş müreş kafasını yiyeceğim. İşte sonra da maçı çok rahat bir şekilde kendimi aleyhime çevireceğim. Rahat bir şekilde yeneceğim diyor zaten. Der zaten bunu. Bu yüzden bunu ona vermemesi lazım. Şu yorumu okuyayım bir, sonra da cevap vereyim. Barbaros Usyk alır hocam. Usyk kedi gibi boks yapıyor. Kedilerim var. Usyk aynı kedi gibi boks yapıyor. Yani Usyk dediğim gibi yani Andy Ruiz gibi sürpriz yapabilir Anthony Joshua'ya. Bu maçı kesinlikle Anthony Joshua hafife almaması lazım. Alexander Usyk'i dersine çok iyi çalışması lazım. Onun maçını çok iyi izlemesi lazım. Ona çok iyi konsantre olması lazım. Eğer iyi konsantre olursa, maçta dersine ne yapacağını iyi çalışırsa o maçı da geçebilir. Muhammed Bazarov, ama hocam adamlar konuşulacak boksçular ya. Aynen öyle Muhammed Bazarov. Zaman şire kıyamet. Bakalım Anthony Joshua etrafında dönen ayakları oynak adamlara karşı nasıl oynuyor? Böyle bir adamla daha iyi maç yapmadı Anthony Joshua. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar Alexander Usyk kaçacak.
Ya bir kez de şöyle yani rakibini de üzerine çekmeyi bileceksin yani. Boksta bunu da bileceksin. Nasıl ki rakibin kaçıyor diyelim. Kaçak boks yapıyor. Yani onu üzerine de çekeceksin. Ringin ortasına çekeceksin onu. Bunu bileceksin. Bunu nasıl çekeceksin? Mesela nasıl çekersin? Ben size soruyorum. Nasıl çekersiniz bir boksörü ringin içerisine? Hadi söyleyin bakalım. Barbarossa kediler çok seri patileriyle kavga ediyor. Usyk aynı kedi gibi çok seri yumruk atıyor. Çok fazla yumruk atıyor. Çok teknik bence Joshua gibi robotik tarzda bir adamı evire çevire harcar vallahi. Bakalım. Şimdi arkadaşlar neyse sorular gelsin. Soruya bir cevap gelsin bakalım. Hangi arkadaşlar ne cevap verecek? Vermezse ben zaten bu soruyu cevaplayacağım. Boksörü nasıl üzerine çekersin? Kaçıyor. Sürekli kaçan bir boksör var. Hocam Erdal hocam tarz olarak kaçak boks yapmak mı daha mantıklı yoksa agresif boks yapmak mı? Mesela Erislandı İllara gibi mi yoksa Pakman gibi? Erislandı İllara gibi de Pakman gibi de. Erislandı İllara gibi yaptığın zaman rahat maçlar alırsın. Çok fazla yorulmadan, yıpranmadan temiz boks derler buna. Benim en sevdiğim boks Erislandı İllara boksudur. Manny Pacquiao boksu zor bir bokstur ama bu prese dayalı boks çok yumruk atmak ringde de iş yapar. Rakibin teknik de olsa rakibini mağlup edebilirsin. Aslında Manny Pacquiao Floyd Mayweather'la yaptığı maçta onu sıkıştırsaydı da çok fazla yumruk atsaydı hatta yiyordu Floyd Mayweather. Ama ne zaman ki Floyd Mayweather'la orta distansta dövüştüğü zaman Floyd Mayweather götürdü zaten onu. Bu yüzden dediğim gibi yani ikisi de iş yapar. Ama benim her zaman sevdiğim boks Erislandı İlara boksu. Temiz boks. Vuracaksın, yemeyeceksin, kaçacaksın, çok fazla yorulmayacaksın. Rahat galibiyet. Abi rakip sonunda bana vurmak için bana yakınlaşmalı. O zaman üstüne yürürüm. Çok hızlı vurmam boksta nasıl? Abi rakip sonunda bana vurmak için bana yakınlaşmalı. O zaman üstüne yürürüm. Çok hızlı vurmam başkanız. Tamam dur ben bir yorum yapacağım. Zaman şerekeme iki ihtimal var. Ya Usyk Anthony Joshua'nın etrafında dönerek deli edecek ya da Anthony Joshua onu sert bir vuruş ile yakalayacak, bitirecek. Eğer Usyk yakalanmazsa bence alır Anthony Joshua'yı. Ağır yumrukla vursa Usyk ağır yumruklara alışkın bir boksör. Bir boksör değil. Yeni yetme bir boksör değil. Bunu söyleyeyim sana. Zamaşeri Muhammed Ali kupasındaki maçını izle. Alexander Usyk'i nasıl yumruklar yedi, nasıl mücadele etti rakibiyle. Onu izlemiştirsin büyük bir ihtimal. İzlediysen de bilirsin. Çok mücadeleci bir boksör. Yumruk attığında bile hala sert yumruk değilse peşinden 3-4 tane yumruk atmak isteyen bir boksör. O yüzden de bu maçta zannetmiyorum yani sert bir yumrukla çok fazla hemen dağılacağını gideceğini zannetmiyorum. O tarz dağılacak bir boksör değil ama belli de olmaz. Barbaros ama hocam Eristan Dilara gibi boks yapınca seyirciler pek sevmiyor. Aynen sevmiyor. Doğru. Yani Eristan Dilara boksunu kimse sevmiyor. İnsanlar şey arıyor. Yani action arıyor. Yani etkilenmek istiyor. Heyecanlanmak istiyor. Sınırın ötelerinde Lara gibi profesyonelde Pacman gibi olmak lazım. Aynen öyle. Yani Lara'nın yaptığı boks amatör boks. Yani Pacman'ın yaptığı boks da pro boks. İşte yani Canelo'nun yaptığı boks prof boks. Prof da bunu çok seviyorlar. Yani güçlü boks. Knockout edici yumruklar. Knockout. İnsanlar bunu çok seviyor. Lara gibi oynamak için muazzam bir kondisyon ve kardiyo gerek. 12 round boyunca hiç durmuyor adam. Aynen öyle. Yani benim de boksum aynı o şekilde zaten. Ayaklarım round boyunca oynar yani. Dans ederim. Bazen de çok presli dövüşürüm mesela. Pres yaptığım zamanlar da olur. Yani öyle. Barbarossa Pacman'ın kondisyonu Lara'dan 5 kat fazladır hocam. Ama adam full atak boks yapıyor. Asla geri adım atmıyor. Dişe diş boks yapıyor. Aynen Manny Pacquiao şöyle yani e,
Lara Eminol Pacquiao kadar yumruk atsa yorulur. Pacquiao'da mükemmel bir özellik var. O onun özelliği sanki içerisinde bir makine var. Sürekli enerji üretiyor. Pacquiao için enerji üretiyor ve o da o enerjiyi nasıl söyleyeyim ringde fazlasıyla gösteriyor. Muazzam bir enerji, muazzam kondisyon. Pacquiao'da çok yumruk 12 round boyunca yumruk atmak gerçekten zor iş. Doğrusunu söyleyeyim. Çünkü çok fazla boksta efor sarf ediyorsun ringde. Bu da yıpratıyor. E, Doğal olarak da Pacquiao da çok yıpranmış bir boksör. Yani bu zamana gelene kadar. Peki Erdal Hocam güç oyunu bozar mı sence? Bozar. Güç oyunu bozar. Ama yerinde yani. Nasıl bozar? Ben sana teker teker cevap. Şimdi güç. Rakibine e, öyle bir güçlü yumruk vurursun ki mesela çenesine veya kaşına gelir maçtan kopar. Yani ve alta vurursun nefesi keser güçlü çok sert bir şekilde kondisyonu da gider dikkati de gider her şeyi gider. Yani güç tekniğini oyunu bozar bazen. Bazen de ne olur mesela rakip çok tekniktir. Sen güçlüdürsün. Sen yumruk atarsın rakip kaçar. Yumruk atarsın boşalır. Örnek vereyim. Yumruk atarsın paladini alır. Tekniktir. Kroş atarsın iskif yapar. Hiçbir yumruğun yemez. E, Yani bu da şöyle yani. Gücü bazen boşa çıkartır. Yani bu şekilde. Güçlerin hep der, güreşçiler hep der. Güç oyunu bozar. Aynen bazen bozar ama her zaman değil. Güçlü adam teknik adamı bozabilir. Demek ne kadar doğrudur boksta. Yani doğru. Teknik adamı da boksör teknik adam yerse. Ama düşün ki teknik bir boksör attığı yumruğu yemiyor. Mesela örnek vereyim. Güçlü bir boksör ben de biliyorum. 2 defa yenen bir boksörü görüyorum. Adam zayıf. Öbürü kaslı. Çok güçlü. Ama düşün o atıyor iskif yapıyor. Atıyor iskif yapıyor. Atıyor boşa alıyor. Atıyor yana gidiyor. Yani gücü boşa gidiyor. Mesela bunu Canelo Alvarez'de de gördük. Mesela bazen öyle bir yumruk vücuttan atıyor. Vücut gücüyle atıyor. Mesela buradan tutuyor. Bütün şu omuzu komple şurası vücudu gidiyor. Öyle bir yumruk atıyor. Neredeyse rakibi yese belki ayakta zor duracak. Ama boşa gittiği zaman yani ne kadar güçlü atarsan at. Yani isabetli olmadığı zaman boş yumruktur bence güç. Bir yerde. Dolu olması için nokta vurman lazım güçlü vururken. Yani rakibini öyle bir şeye getirmen lazım ki mesela bunu Canelo Alvarez yapıyor. Rakibi tam kapanıyor. O yumruğu yiyeceğini anlayınca öyle bir güçlü vuruyor ki yani koluna mı geliyor? Midesine mi geliyor? Neresine gelirse gelsin. Yani o derece sert vuruyor. Abi Wilder, Şever, Froman hangisi daha güçlü vuruyor sence? Ama lütfen birini söyle. Yani onları ne diyeyim yani. Şimdi onların güç testini ölçmedim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Önce bir hangisinin daha güçlü vurduğunu bir test olması lazım. Mesela bazı şeyler var. Vuruyorsun ne kadar güçlü vurduğunu ölçüyor. Yani anca öyle söyleyebilirim. Şimdi burada ne söyleyeyim? Erdal Hocam çift çap atmakla ile tek çap atmak arasında fark anlatır mısın? Şimdi sol yumruk nedir? Boksta. Anahtardır bu. Anahtar. Kapıyı açarsın. Yani rakibi bununla açarsın. Bunu en iyi Kübalılar yapar. Sana oynar. Mesela Kübalı boksörleri izle. Buradan bir tane atar. Böyle öyle bir dokundurur sana. Atar. Senin geleceğini anlar. Yani o biliyor senin geleceğini. Yani nasıl biliyor? O çünkü seni tahrik ediyor. Tahrik edici bir yumruk atıyor böyle. Sen de o panikle üzerine giderken lap geliyor yumruğu oturtuyor sana. Geliyor, tak vuruyor, pat puan alıyor. Ondan sonra sen bir daha sinirlendin. Yine geliyorsun, yine vuruyor, yine puan alıyor. Yani bu yüzden solunu attığında mutlaka sağına atacaksın. Ama her zaman şu bir gerçek arkadaşlar. Boksta aslında ben size bazen önemli bilgiler veriyorum ama şöyle yani mesela düşün ki sol kroşe attın. Sol kroşe attın. Attığın zaman bil ki
sen attığın zaman buradan sana da sol kroşe gelebilir. Bu yüzden bunu attığın zaman buradan aynı anda iskivi yapın. Yani iskivi yapmazsan bunu attığında sen de buradan yiyebilirsin. Veya bunu attığında omuzunu çok iyi kapatman gerekiyor. Buradan, çünkü buradan kapatacaksın. En azından kolunda buradan gelen yumruğu, burası da buradan gelen yumruğu engelleyecek. En azından buradan sıyırıp geçebilir yukarı. Anladınız mı? Yani bunlar yani hep bir tekniktir. Bunu ring içerisinde tabii uygulamak herkes uygulayamaz. Bunun için tecrübeli olmanız gerekiyor. Mesela Floyd Mayweather ne yapıyor? Rakibi tutuyor. Floyd Mayweather'a alta bir tane aparkat vuruyor. Sağ aparkat. Yukarı vuracağı zaman Floyd sol kolunu uzatıyor. Kolu burada kalıyor rakibinin. Yani aparkat daha yukarı geçmiyor. Yani bu da onun ne kadar akıllı boks yaptığını gösteriyor. Yumruk yemiyor. Niye? Gelecek yumruktan hepsini hesap ediyor. Nereden geleceğini biliyor yumruğun. Yani örnek vereyim. Rakibi alta vurduğu zaman üstten de sağ kroşe atacağını anlıyor. Ya öyle akıllı bir adam. Boksta bu şekilde olman lazım. Bunların hepsinin hesabını yapman lazım. Tabi bunlar milimetrik hesaplardır ama yani bunun hesabını yapmadığın zaman yumruk yersin zaten. Şimdi arkadaşlar son yorumları alalım. Yayını kapatacağım. Benim gözler de yavaş yavaş gitmeye başladı. İnce bilim diyorlar boks. Çok ince bilim. Yani boksta çok ince düşünmen lazım. O an mesela yumruk attığında yani saliselerle yani o an düşün ki yumruk attın, yumruk yiyeceksin. Bunun için de ne yapman gerekiyor? Bunun için de yani o an çok hızlı düşünmen gerekiyor. Anında cevap vermen gerekiyor yani anında. Yani kendi adına anında cevap vermen gerekiyor. Düşün ki kurşun geldiği zaman nasıl ki yatıyorsun, aynı onun gibi. Yani yatmazsan gidersin. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde, yani çok hızlı bir şekilde tık tık. Boksta zaten en önemli şey hız. Hızlıysan mesela düşün. Rakibinle aynı anda yumruk çıkarttın. Sen ondan 2 saniye 3 saniye daha hızlı tık sen vurdun. Puan senin. Yani bu şekilde boks bu. Boks dayanıklı olacaksın. Hızlı, esnek olacaksın. Yani boksta şuurun açık olacak ringde. Şuurun açık. Yani bilincin çok açık olacak. Yani dalmayacaksın ringde. Uyumayacaksın. Uyuyan boksörlerin hepsini gördük. Canelo Alvarez hiçbirini affetmedi. Hiçbirini affetmedi. Ringde uyuyanların dikkati dağılık olanların hiçbirini affetmedi. Hepsi de nakavt oldu. Bu yüzden özellikle de tecrübeli boksörlerle maç yapıyorsan, güçlü tecrübeli boksörlerle 12 round boyunca full konsantre olman lazım. Eristan Lara gibi. Gennady Golovkin gibi. Yani bu şekilde olursan bu boksörlere karşı maç çıkartırsın. Belki şunu söylemek yani bugün ben Callum Smith Canelo Alvarez maçını izledim. Gerçekten Callum Smith bence daha iyi dövüşmüş Canelo Alvarez'e. Doğruyu söylemek gerekirse. Bence daha iyi. İyi maç yapmış. Ben kötü maç yapmış diyordum ama en azından 12 round boyunca oynadı. Hız öldürür derler hocam, aynen abi. Boksta öldürmüyor, merak etme. Yani otoban öldürüyor ama boksta öldürmüyor. Boksta kazandırıyor. Yani sen ringde istediğin kadar 180 bas, 200 bas, 300 yani istediğin hıza ulaşabilirsin. Ring içerisinde serbest bu. Ceza falan da vermiyorlar. Bundan yani gönül rahatlığıyla yani ne kadar vites varsa hepsini atabilirsin ring içerisinde. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş kapatalım. Son sözleri alalım. Abi söyle kardeşim. Üniversitede abiydik. Takımda abi. Her yerde abi. YouTube'da da abi olduk. Bu çok güzel. Resmi Pacman ve Erol maçı ayarlandı. Galiba bildirim geldi. Tamam. Güzel haber. Güzel maç olur. Erol Spencer Junior Pacquiao'yu yenerse hiç şaşma. Barbarossa Erdal hocam.
Şimdi tamam. Ben onlarla ilgili zaten ben teknik videoları tam atmıyorum zaten. Ben sadece onlara başlamadım zaten. Ben onları uzun atacağım. Uzun göstereceğim. Neler yapabileceğinizi mesela uzun göstereceğim. Hem daha iyi olacak. 21 Ağustos. Tamam, güzel. Güzel. Güzel bir haber. Yarın bununla ilgili de bir haber yaparız. Bakmana şey yaparız. Erol maçını konuşuruz. Daha iyi olur. Bir konu olur en azından. Çünkü canlı yayın açmam için bir neden olur. Canlı yayınlara alışkınım. Çünkü hoşuma gidiyor. Birebir konuşmak. E, tamam. Yarın inşallah yine bu saatlerde görüşürüz 11 gibi. Büyük bir ihtimal 11 gibi açarım. Çünkü 7-8 gibi açtığım zaman kimse olmuyor. Ama 11 gibi yine maç haftası olmamasına rağmen birileri yine geliyor. Yanlış anlama hocam, bazı tipler var hocayım diye geziyor ortalıkta. Onlardan pek bir şey sanmıyorum. Ee, yanlış anlama hocam, bazı tipler var hocayım diye geziyor ortalıkta. Onlardan pek bir şey alacağımızı sanmıyorum. Ben senin boks bilgine güveniyorum ondan dedim. Arkadaşlar, yani benim boks bilgime güvenmeme gibi bir şansınız zaten yok. Yani niye yok? Şöyle. Benim başarılarım ortada. Benim her şeyim ortada yani. Benim zaten başarıma inanmam için benim sayfama girdiğin zaman, maçlarımı izlediğin zaman doğal olarak bana inanmama gibi bir lüksün yok yani. Beni araştırdığın zaman, Google'a da yazdığın zaman bana inanmanızda boks bilgime tereddüt etmenize gerek yok. Çünkü ben zaten normalde ben böyle şeyleri sevmem. Hani kendimi birilerine ispatlamayı sevmem ama bu şekilde bir ortamda doğal olarak insanlara sizi inanması gerekiyor. Yani belki sizinle ilgili bilgisi olmadığı için sana inanması için birkaç kanıt göstermen gerekiyor. İlerleyen zamanlara doğru madalyalarımı da göstereceğim. Maçlarım zaten var. Oradan beni izliyorsunuz zaten. Kanalımın içinde boks maçlarım var. Girdiğiniz zaman Erdal İnanlı boks maçı dediğiniz zaman zaten benim bütün maçlarım gelir. Oradan izlersiniz. Google'a da yazdığınız zaman Erdal İnanlı, YouTube'a da yazdığınız zaman Erdal İnanlı, zaten benim her şeyim ortada. Şimdilik kendimle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah ileride benim söylediklerimi yaptığınızda daha iyi olacaksınız. Kesinlikle hocam, maçları ünvanlarını her video başına tekrarlar. Çünkü insanlar boş konuşuyor tipler sanıyor. Aynen, ben şöyle yani büyük bir maçta madalyalarımı göstereceğim. Çünkü büyük maçlarda şöyle bir şey oluyor. Çok fazla katılım oluyor. Örnek vereyim. 1000 kişi aynı anda izliyor. 1200, 1300 kişi de aynı anda izlediği oldu. E, canlı yayınımızı 100 kişi izlediği de oldu. 5 yani 20 kişi izlediği de oldu. 4 kişi izlediği de oldu. Büyük maçlarda daha çok arkadaşı kanalımıza çekmem gerekiyor. Çünkü kanalın büyümesi için tanınması gerekiyor. Daha yeniyiz. Yolun başındayız. Yolun başında olduğumuz için de çok fazla insanlar bilmiyor. Emin olun. Bildiklerinde zaten akın akın gelecekler. Yani herkes birbirlerine söyleyecek. Doğal olarak insanlar, boksa hayran olan insanlar, boksta başarılı olmak isteyen herkes bizim sayfamıza gelecektir. Hocam, Tanrım kısmına yaz. Yaz 11 kere Türkiye şampiyonum diye tanıtım. Yazılı zaten. Tanıtım kısmına yazılı, aynen Barbarossa. Yani tanıtım kısmında yazılı zaten. Türkiye şampiyonu hepsi yazılı. Aynen yazılı zaten. Yok, ben ispatlı bir şekilde madalyalarımı göstereceğim. O yeterli olur zaten. Bir videomda bu şekilde göstereceğim. Boks sarkılarını Türkiye gibi yerde yükselmek çok zor. Çok zor arkadaşlar. Yani burada boks yapmak çok zor. Ben bunu söyleyeyim. Yani burada ben keşke sadece ringde dövüşsem. Keşke antrenmanlarda yorulsam. Emin olun onun dışında birçok sizi yoruyor yani. Birçok şey ya işte, bakıyorsunuz siz çok iyisiniz. Örnek vereyim. Rakiplerine karşı yetenek olarak da, kondisyon olarak da, her şey olarak da üsttesiniz ama bakıyorsunuz
Öbürü antrenman yapmıyor, çalışmıyor. İşte yani dalga geçer gibi iş yapıyor. Bakıyorsun o adam takıma giriyor. Sen nasıl söyleyeyim takıma giremiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ya ben bu işi niye yapıyorum işte. Bırak en iyisi diyorsun. O zaman da bir laf geliyor işte Erdal çalışmıyor. Yani öbür türlü de kurtulamıyorsun. İnsanları bir şekilde yani memnun etme şansın çok zor. Bu yüzden biz de YouTube'da yeni arkadaşlar, yeni kardeşler YouTube'da yavaş yavaş büyük bir kitle olacağız. Burada da yavaş yavaş insanlar da zaten birbirlerini de tanımaya başladı benim sayfamda. Onlar da samimi oluyor. Gitgide birbirlerini tanıyor yaptıkları yorumdan ağrı. Burada bir kitle oluşacağız. Artık buradakilerle yola devam edeceğim. Erdal hocam az çok insan tanıyoruz. Mütevazi bir adamsın belli. Boş koy. Pandemi düzelsin. Seni İstanbul'a bekliyoruz. İnşallah kardeşim. Şöyle bir şey yapabiliriz Barbaros'ta. İstanbul'a eğer ki vaktim olursa senin için gelirim. Seni özel çalıştırırım. Senin gittiğin bir spor salonu varsa oraya gideriz. Yoksa herhangi bir spor salonuna gideriz. Orada sana bir lapa dersi veririm. Biraz seni çalıştırırım. Bir ve iki veya üç gün birlikte çalışırız. Öyle bir şey olabilir ama söz vermeyeyim yani. Söz verince yapmak zorundayım. Net söz vermeyeyim. Olur İstanbul'a gelirim yolum düşer. Bu şekilde bir şey olur İstanbul'da kardeşim. Şimdi yayını kapatacağım. Son sözleri alalım. Şey yapacağım arkadaşlar. Boks yapmak isteyen ya ABD'ye ya Küba'ya gitsin. Aynen öyle. İngiltere, ABD, Amerika yani buralarda şey. Eyvallah hocam çok sevinirim valla gelirsen. Senin gibi boksun ustasıyla sohbet etmek, çalışmak çok iyi benim için. Diyorum yani İstanbul'a yolum düştüğünde haberleşiriz. Ee, Şey yaparız. Instagram'dan bana numaranı atarsın Barbaros'a. Yani oradan ara haberleşiriz. Şey yaparız. Ee, Fatih Kocan selam. Aleyküm selam Fatih Kocan. Geç geldin. Yayını kapatacağız ama olsun. Seni görmek yine de güzel. Ee, Şey yaparız dediğim gibi orada birlikte bir seni çalıştırırım en azından. Sana bir şeyler göstertirim. Söylediklerimi yaparsın. Çok tekrarla işte bunları çok tekrarla dediğim bunları yaptığın zaman yani yine bir şeyler oturtmuş olursun. Birbirinizi görmeden de nasıl samimi olduk. Böyle güzel bir şey bu. Ya arkadaş şimdi ben doğrusunu söylemek gerekirse ben kim olursa olsun yolda da biri olsa şimdi bak ben size bir şey anlatacağım. Belki bana inanmayacaksınız. Var hocam boks salonumuz da var. Var hocam boks salonumuz da var. Mahalleden hocam da 5 kez Türkiye şampiyonu yaşlı kurt. Çok iyi bir insandır. Seni görmek çok mutlu eder bizi. Tamam kardeşim. İstanbul'a yolum düştüğünde benim Gebze'de kız kardeşim var. Gebze'de evli o. Onun yanına geldiğimde Barbaros'a oradan seninle haberleşiriz. Sen hangi semtteysen, neredeysen bir yerde buluşuruz. Gideriz orada ben seni çalıştırırım. Örnek vereyim. Bir saat olur, 2 saat olur fark etmez. E, Şey yaparız. Sonra da yine zamanım olursa bir gün 2 gün daha çalıştırırım. Öyle en azından bir şeyler göstermiş olurum sana. Zaten boksta da şu var. Çok tekrar, çok çalışmak bir hareketin üzerine anca öyle zaten oturtup öyle başarıyı zaten yakalarsın. Bir hareketi çok iyi yapmak. Şimdi ben şöyle söyleyeyim Zamaşeri sana. Parktayım. Harikasın hocam. Seviyoruz seni. Sal Barbaros'a. Parktayım. Belki inanmayacaksın. Antalya'da birisi bana merhaba dedi. Merhaba dedi. İşte ben barfix çekiyordum. O da barfix çekti. İşte spordan falan konuşmaya başladık. İşte nerelisin? O dedi ki işte ben dedi Tuncelili miyim dedi. E, Hakkareli miyim dedi. Bir yerden dedi.
İşte orada biz arkadaşla konuşmaya başladık, sohbet ettik gerçekten. Çocuk da çok akıcı konuşuyor, samimi, doğulu bir kardeşimiz, Kürt bir kardeşimiz. Ondan sonra samimi konuşuyor, güzel konuşuyor. Neyse oradan biz çocukla tuttuk, bayağı samimi olduk. Dedi ki ne yapıyorsun dedi. İşte ne yapayım, ben de birazdan denize gideceğim. Ben de deniz tarafına gidiyorum dedi. Gel birlikte gidelim. Neyse çocukla muhabbetimiz gitgide samimileşti. Artık dedik ki hani sohbet gitgide koyu. İşte dedi ki benim dedi deniz yatağım var. Birlikte dedi işte gel dedi hem sohbet edelim. Ben de yatakta hani tuttuk böyle. Belki inanmazsın 3 saat boyunca 4 saat boyunca sohbet ettik denizin içinde o arkadaşla. Ve hala arkadaşlar birbirimizi ararız. Mesaj atar, unutmaz beni. Abi nasılsın? İyi misin? Ben onu unuturum. Bak doğrusunu söylemek gerekirse. Ben bazen onu unuturum. Ama o beni unutmaz. Atar, nasılsın? Ne yapıyorsun? Neredesin? Nasıl gidiyor? Yani bu şekilde bir arkadaşlığımız oldu. Devam ediyor. Ama şöyle benim hayatıma çok insan giriyor. Doğrusunu söyleyeyim. Yani sohbetim, muhabbetim, samimiliğim iyi olduğu için ama gidebiliyor. Çoğu kişi de gidiyor hayatımdan. Yani benim hayatım bu şekilde arkadaşlar. Yani beni arayıp soran işte bir şey olduğunda herkesin derdini, sıkıntısını dinleyen en azından konuşulabilen birisiyim. İnsanlar elimden geldiği kadar samimi olmaya çalışıyorum ama görmediği zaman da o insandan uzaklaşıyorum doğal olarak. Karşımdan samimilik görmediğim zaman. Bu şekilde benim yapım, karakterim. Neyse arkadaşlar son cümleleri alalım. Sonra da kapatalım. Son sözlerinizi söyleyin. Yüzünüze kapatmış gibi olmasın. Mesaj geç geldiği için ben böyle bekliyorum sizi. Sürekli bekliyorum. Çünkü geç geliyor mesajlar. Salon açacak mısın? Salon açacağım kardeşim. Zaten hedeflerimden bir tanesi bu salon açmak. İnşallah o da olacak. Ama dediğim gibi bunun için bir şey gerekiyor yani. Doğal olarak bir ekonomik güç gerekiyor. Yani o güç de şu anda bende yok. Samimi söyleyeyim. İnşallah olursa ilk hedefim salon açmak. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Lafını çok severim hocam. Sana da bir öğretmen olarak bakıyoruz hocam. Bir dost, bir öğretmen. Aynen öyle. Yani teşekkür ettim kardeşim. Yani elimden geldiği kadar bir şeyler öğretirim. Yani ne mutlu yani bana eğer ki ben sana bir şeyler öğretirim. Sen memnun kalman yani beni benim bilgime inanman ve sonrasında benim sana bir şey öğrettikten sonra senin bana şunu demen gerçekten hocam yaptığın şeyler, öğrendiğim şeyler çok etkili ve rakiplerim karşısında da iyi sonuçlar alıyorum dediği zaman bu benim için zaten benim en mutlu olduğum anlar o anlardır. Yani işin açıkçası ben birine bir şeyler öğrenmeyi severim. Kendim de öğrenmeyi severim. Öğretmeyi de severim. Bu benim işim. Doğrusunu söyleyeyim. Benim işim bu. Ben iki iş yapabilirim. Bir beden eğitimi öğretmenliği, ikincisi de antrenörlük, boks antrenörlüğü. Farklı da bir şey yapamıyorum. Benim sevdiğim iş bu. Sevdiğim alanlar bu. İzmir'e uğrasan da benim misafirim olursun abi. İnşallah kardeşim. Yani Hüseyin Tuna haberleşiriz. Yani yolumuz nereye düşerse bak her şehirden bir arkadaşımız oluyor. Yani bir kardeşimiz oluyor. Yani olduğu zaman hangi şehre geleceğim zaman önceden canlı yayında söylerim. O şehirde kim varsa o şehre gittiğimizde o arkadaşla oturur sohbet ederiz. Örnek vereyim o arkadaş boks öğrenecekse ona da bir gün iki gün orada kaç gün kalacaksam en azından ders veririm, lapa dersi veririm. İşte şunu şunu yap derim. Bunları çok tekrar yap derim. En azından ona da öyle fayda sağlamış olurum. Ondan geri dönüşleri de beklerim yalnız. Yani bir şey söylerim ama karşılığında da
Bir şey beklerim. Beklediğim şey ne olur? Bana yaradı. Çalış. Çok tekrar ettikten sonra üzerine oturduğu zaman onda fayda sağladığını görmek, duymak isterim yani. Bu benim yani bir boksörde duymak istediğim en önemli şeylerden bir tanesidir. Hocam bunu çalıştım, çok tekrar ettim, oturdu ve gerçekten antrenmanlarda rakiplerimle dövüşürken işe yarıyor ve ben bunları uyguluyorum. Gerçekten çok etkili. Boksum level atladı demesini isterim. Bunu demezse ben ona gerçekten boks bilgime inanmasına gerek yok. Benimle ne derler o? Beni daha dinlemesine de gerek yok. Ben çünkü uzman olmadığım bir şey anlatmam. Yani bu işte eğer uzmansam, bilgiliysem birilerine bir şey anlatırım. Yoksa birilerini örnek vereyim çok az bilgiyle birilerini oyalamaya gerek yok. Zamanını almaya gerek yok. O belki gidecek. Ben zamanını alacağım belki onun ama diğeri zamanını almayacak. Ona daha iyi biliyorsa ona gidecek o belki. Ben onu burada belki zamanını çalmış olacağım. Hiç gerek yok. Yani şunu söylüyorum arkadaşlar. Doğrusunu söylemek gerekirse bazı boksu anlatan arkadaşlar da var. Bura sosyal medya açık bir platform. YouTube. Boksu bilen de var, bilmeyen de var. Kendisi boksu bilmiyor, boks anlatıyor. Yani bu gerçekten beni şaşırtıyor. Beni çok fazla şaşırtıyor. Bu yüzden de hani kimseye bir şey de deme şansın yok. Bu yüzden e, ben şunu söylüyorum. Gerçekten o arkadaşlar buraya yönlenmesi gerekiyor. Bir şekilde benim kanalıma gelmesi gerekiyor ki en azından doğru öğrensin bir şeyi. Doğru öğrensin. Ben demiyorum ki illa beni izlesin. Benim sadece dediklerimi yapsın. Beni her zaman izlemesin. Örnek vereyim ne yapsın? Benim gösterdiğim hareketi izlesin. Benim bütün videolarımı izlemesin. Sadece oradan benim teknik videolarımı izlesin. Alacaklarını alsın. O bile yeter. Yani onu şey yapar yani işine yarar. Açıkçası hocam ben de antrenör olmak isterdim. Çok iyi iletişim kurarım insanlarla ama boks bilgim çok ileri seviye değil. Ama çok iyi öğrenip antrenör olmak istiyorum açıkçası. Ya emin ol boks bilgisi çok hiç olmayan insanların ben yani antrenörlük belgesi aldığını gördüm. Birebir birlikte aldım. Yani verdiler bana boks öğretiyordu. Yani gerçekten şaka gibiydi ya ben orada neler gördüm. Soruyorsun adama neyim diyor belverim diyor. Öbürüne soruyor neyim diyor marangozum diyor. Ya ben şok ya diyorum ki sen daha önce bu yok diyor öyle bir iki ya öyle salona gidiyordum diyor. Yani ben anlam veremiyorum. Gerçekten anlam veremiyorum. Şu değil arkadaşlar bu işin içine girmek. Ya benden düşün antrenörlükte kalite olarak yani belki 90 kat %90 aşağıda birisi yani şu an bu işin başında bir şehri çalıştırıyor. Belki ben şu an bomboşum yani. Ya bazen diyorsun ki yani diyorum yani bazen hayat adaletsiz. Hayat adaletsiz olsa bile insanlar bazen adalet olmuyor. Bu yüzden de bu şekilde bizim gibiler doğal olarak harcanıyor. Yapacak bir şey yok. Bir yerden başlayacağız. Biz de hak ettiğimiz yerde olacağız inşallah. Başarılarımızla yetiştirdiğimiz sporcularla bugün belki şu an şuradayız. Yarın Türkiye'nin gündeminde olacağız. Belki televizyonlarda bizim başarılarımızı konuşacaklar. Bu zor değil. Yani kendine güvenen birisi için. Şimdi arkadaşlar sağlık olsun hocam. Her daim destekçiniz, ekstra öğrenciniz. Tamam kardeşim. Ee, Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı siz yine yapın. Ee, Ne söyleyeyim daha? Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere yine. Yarın yine bir konu olursa yine açarız canlı yayın. Yine sohbet ederiz. Yine 11 gibi açacağım. Bu saatlerde olur. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi. Sen de orada ol. Hocam iyi geceler. Herkese iyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. 8 kişi var. Onlardan da gelsin. Fatih Hoca'nın iyi geceler. Yavaş yavaş.
Abi 22 yaş, benim boks olarak altyapım var. Salonda da ufaktan sparring kısmına geliyordum. Sence maçlara katılmak için geç midir? Geç değildir kardeşim. Neden genç olsun? Yani amatörün yaşı 34'e kadar var. Yani geç değildir. Yani şu şekilde kendini iyi geliştir. Hüseyin Tuna. Benim Kanal Alvarez'le ilgili attığım yumruklara bak. O yumrukları çok tekrar yap. Yani o yumrukları kombine haline çevir. Ben sana göstereceğim. Onlara çok çalış. İzle onları. Benim kanalıma gir Hüseyin Tuna. Sen yenisin herhalde. Bilmiyorum. Kanalıma abone misin? Kanalıma girsen orada benim gösterdiğim hareketlere bak. Örnek vereyim. Etkili yumruklar diyorum ya. Onlara bak. O yumruklar da işe yarayacaktır. Bir de ayak hareketleri ile ilgili bir video attım. Ayak hareketlerine çok çalış. Onu küçümseme. Onu küçümseme. Ona çok çalış. Çok tekrar et. Sonrasında da ayaklarını zamanla 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra ayaklarının çok güzel bir seviyeye geldiğini göreceksin. Birbiriyle aynı anda hareket ettiğini, uyumlu bir şekilde, hatta ayaklarına da şu kadar uzunluğunda bir ip bağla. Birbirlerini çeksin oynarken. E, Ayağını acıtmasın. Lastik tarzında olsun. E, Yani benim videolarımı izlesen, ben tam anlamıyla dört dörtlük teknik videolar atmadım. Sıfırdan boksu anlatacağım ben. Çok farklı bir tarz olacak. Belki Türkiye'de bu zamana kadar boksta bu şekilde başlayan olmayacak. Başlayan olmadı, olmayacaktır da. Ben çok farklı bir stilde anlatacağım. Farklı bir tarzda devrim, yani Türkiye'de bir devrim olacak yani. Çünkü boksu biliyorum, boksu biliyorum diyenler çok ama icraata baktığımızda hiçbir şey yok görünürde. Önemli olan görünürde olması. Artık yani insanların YouTube var, sosyal medya aracılığıyla bir sürü arkadaş boksu öğrenecek, boks bilgisine sahip olacak. Boksta daha hızlı aşama kaydedecek ama onların da şu tercihi yapması lazım. Doğru antrenörü tercihini yapması lazım. YouTube'da da olsa bile doğru adreste kalmaları lazım. Bunun için bu adres onlar için doğru adres. Bu adresten ayrılmamaları gerekiyor. Ha, ayrılırlarsa, başka kanallarda çalışırsa benim saygım sonsuz, hiç problem yok. Ama dediğim gibi onlar için üzülürüm. Zamanları boşa gider. Yani zamanları boşa gider. Benim için bir şey olmaz. Benim için bugün Hüseyin değil Ahmet gelir, Mehmet gelir. Birileri zaten gelir. Burası sosyal medya. Doğruya doğru yani. Ama ben isterim ki onlar burada bir şeyler öğrensin. Zamanları boşa gitmesin. Benim de çok zamanım boşa gitti. Ne zaman ki ben boks biliyordum zannediyorum. Ne zaman ki e, Valentin Spolevski gibi bir antrenörle çalışmaya başladım. Boksu yeniden öğrendiğimi anladım. Gerçekten öyle yani. Boksu bilmiyormuşum yani. Kapanamıyordum. Dünyanın yumruğunu yiyordum. Neredeyse boksu bırakacaktım yani. Sırf savunma yapamadığım için boksu bırakacaktım. Bu bir gerçek yani. Çünkü çok fazla yumruk alıyordum. Ama çok şükür o antrenöre karşılaştık. Bana çok iyi şeyler kattı boks adına. Ukraynalı antrenör. Ukrayna'da boksta dünyada bir numaradır. Küba bir numara, Ukrayna, işte Özbek, Kazak bu şekilde gelir. Yani dediğim gibi iyi antrenörlerle çalıştık. Kübalı, Ukraynalı. Bizim boks bilgimiz buradan geliyor arkadaşlar. Uzmanlık alanımız. Dünyada birçok antrenörü takip ettim. Neler yapıyor ringin köşesinde, sporcuları takip ettim. Kaliteli sporcuları antrenmanlarını izledim. Yani böyle böyle kendimi geliştirdim. Gözlemlerimle geliştirdim. Yoksa durduk yere kimsenin boksu gelişmez, kimse bilgilenmez. Bilgiyi sen kendin edineceksin, araştıracaksın. Örnek vereyim, mücadele edeceksin. Bak ben de burada YouTube'a yeni geldim. YouTube'da yeni olmama rağmen birçok mücadele veriyorum. Bak ne kadar çok kişiye ulaşabilirim, ne yapabilirim, nasıl bu işte daha profesyonel olabilirim. Her alanda mücadele etmek gerekiyor. Yani gayret göstermek gerekiyor. Nerede olur? Bugün ben buradaysam burada gayret gösteririm. Yarın boks yaparsam aynı şekilde boksta. Her alanda kendini geliştirmek için mücadele edeceksin. Abi senin maçını izledim. Kırmızı köşeyi.
Çok güzel nefesini kestin, nakavt ettin. Doğrudur kardeşim. Aynen maçlarımız var. Yani ben nakavtı sevmem ama yani olan var. Bıraktırdığım boksörlerde olmuştur. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Yani bir türlü ayrılamıyoruz. Konu gittikçe uzuyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Burada da kanala yeni gelen arkadaşlar varsa abone olmayanlar abone olsunlar. Çünkü burada birçok arkadaş var. Kanala abone olmuyor. Yani abone olmayı unutuyor. Olmuyor değil. Olmayı unutuyor. Bildirimleri açmayı unutuyor. Bu yüzden de diyor ki hocam geç kaldık canlı yayına. İşte ne zaman oldu? Veya abone olmuyor. Hiçbir şeyden haberdar olmuyor. Bunu gerçekleştirin. Unutmayın yani. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın.